Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım. Geçtiğimiz hafta son yaptığımız analizde 22.73-22.62 bölgesi önemli olacak demiştik. Bu bölgenin kırılması yatay banda girdiğimizi gösterebilir. Aşağıda ise 22.37 altı kapanışlar burada bir düşüş sürecinin başlamış olabileceğini gösterir demiştik. 22.73-22.62 desteği çalıştıktan sonra bakın buradan sert bir dönüş aldık. Burada şunu göstermek istiyorum. Bakın şu yükseliş trendimiz vardı. Bu trendin kırıldığını söyleyebilmemiz için 22.62'nin kırılması lazım demiştik. Yani bu uyarıyı yapmak istiyorum. Bakın bu trendler kırılabilir. Ancak trendlerin kırıldığının teyidini almak için destek direnç bölgelerinin kırılması gerekiyor. Trend kırılımları bir fake kırılım olarak kalma ihtimali var. O nedenle trend değişimlerinde bu destek direnç bölgeleri çok önemli olur. Bunu bir uyarmak, hatırlatmak istedim. Şu an içinde 22.98-23 bölgesi önemli olacak. 22.98 altı kapanışlar bu sefer yatay bandın teyidi. Aşağıda da 22.62'nin kırılımı bu sefer bir satış sürecine veya bir düzeltme sürecine girilmiş olabileceğini bize gösterecek. Yukarıda ise 23.60-23.77 bölgesi önemli. Bakın bu geçmişteki tepe bölgelerimiz, buradan satış almıştık. Bu direncin kırılmasıyla birlikte de yükselişlerin devamını bekleriz. Ancak bugün için aşağıda 22.98 ilk desteğimiz ve satışa döndüğümüzü söylemek için de 22.62'yi takip etmemiz gerekiyor gümüş için. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında oldukça güçlü bir yükseliş alıyoruz aslında, fakat gümüşün bu yükselişe katılmadığını görüyoruz. Daha henüz bakın şu bir önceki tepeyi geçememiş durumda gümüş. Dolayısıyla burada altın yatırımcısı gümüşü mutlaka yakından takip etsin. Eğer gümüşün alımları güçlenip bu yükselişe katılamıyorsa altının da geri dönme ihtimali oldukça güçlü. O yüzden dikkatli olalım. Burada ilk destek bölgemiz 1962-1957'den geçmekte. Bu şu yükseliş trendinin bozulduğu bir süreci gösterir, ancak yatay bandın teyidi anlamına gelir. Aşağıda ise 1937 kırılacak olursa burada bir miktar satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Burada da dediğim gibi gümüşün hareketleri çok önemli olacak ons altının yükselişlerinin devamı için. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak uzun zamandır yukarıda 86.42'yi konuşuyorduk. Gene bu bölge direnç olarak çalıştı ve bir dönüş aldık. Fakat aşağıda 83.66 kapanışlar gelmediği sürece gümüş tarafından desteklenmeyen bir yükseliş süreci takip ediyor olacağız. Burada kısacası şu bandın kırılımı çok önemli olacak. 86.42 kırılırsa altın ve gümüşte tekrar bir satış sürecine girilebilir. 83.60 kırılacak olursa da yükselişlerin devamı için bir teyit olacaktır rasyoda. Buradan platine geçecek olursak platinde aslında işler biraz karışık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Platinin çok ucuz kaldığına yönelik söylemler var. Evet, doğrudur. Özellikle altınla kıyaslandığı zaman aslında platin altından da pahalı olması gerekir. Fakat ne yazık ki bu baskılamalardan dolayı özellikle Rusya'ya karşı bir aslında çabadır bu. Platin sürekli baskılanıyor. Buradan alayım mı? Platin çok ucuz kaldı. Alınır mı? Soruları alıyorum. Platin ucuz mu? Evet, ucuz. Ancak buradan alınır mı? Bunu bilemem. Yukarıda 1000 üstüne atmadığı sürece platinde yükselişlerden bahsedemediğimiz bir süreç. Platin ucuz diye alım yaparsınız, ancak çok uzun süre ucuz kalmaya devam da edebilir. O nedenle kırılımları gördükçe alım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Bunun için de öncelikle yukarıda 926-930 bölgesini takip edeceğiz. Yukarıda da 1000 üstü hareketler gördüğümüzde ancak yükselişlerden bahsedebileceğiz. Bakın uzun zaman şu yatay bandı korudu. Sonuçta bu bölgedeyken de platin oldukça ucuzdu, fakat döndü, desteğini kırmış durumda ve altın gümüşün de bu savaş sürecindeki yükselişine de katılamayan bir platin görüyoruz. Ucuz mu? Evet, ucuz. Alınır mı? Henüz değil. Dirençlerin kırıldığını görmek daha sağlıklı olacaktır. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda da bakın uzun süre şu yatay bandı takip ettik. Sonrasında şu kırılımla birlikte bu savaş sürecinde altın ve gümüşün oldukça güçlü yükselişlerine rağmen paladyumda o yükseliş sürecini göremiyoruz. Aşağıda 1090 önemli olacak demiştik. Bu bölgeye de ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu destek çalışmaları
çalışıyor mu? Bunu takip edeceğiz. Yükselişe geçtiğini söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 1160'ın ve hatta onun da üstünde 1185'lerin artık üstüne atması gerekir. Aksi takdirde burada da satışlar devam edecektir. 1090'da önemli destek bölgemiz. Evet, emtialardan kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.